Merhaba değerli bilgi avcıları. Bu özet analizimize hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün sizin için sağladığınız kaynakları masaya yatırıyoruz. Konumuz logo yazılım. Evet, Türkiye'nin önemli teknoloji şirketlerinden biri. Aynen. Elimizde son 5 çeyreklik finansal tabloları ve en güncel faaliyet raporu var. Buradan yola çıkacağız. Hı hı. Amacımız da bu belgelerdeki kilit bilgileri damıtmak. Şirketin finansal sağlığına, stratejik yönelimine birlikte bakacağız. Tabii, olabildiğince anlaşılır şekilde özetlemeye çalışacağız. Hemen başta şunu belirtelim. Bu analizimiz tamamen bilgilendirme amaçlı. Yani kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak almayın lütfen. Bu çok önemli bir nokta, evet. Hazırsanız logonun dünyasına şöyle bir dalalım mı? Dalalım. Son raporlarda ilginç detaylar var gerçekte. O zaman ilk durak bilanço. Şirketin mali temel taşı. Ne görüyoruz orada? Nasıl bir tablo var? Logonun bilançosu, yani genel olarak baktığımızda oldukça sağlam bir yapıda. Sağlam derken ne öne çıkıyor mesela? Birincisi düşük finansal borçluluk. Bu önemli. Ve güçlü bir net nakit pozisyonu var. Nakit durumu iyi yani. Evet, Haziran 2025 itibarıyla kasada yaklaşık 552 milyon TL net nakit görünüyor. Öz kaynaklar da gayet iyi, 3 milyar TL'yi geçmiş, istikrarlı bir artış var orada. Bu ne anlama geliyor pratikte? Yani şirket için avantajı ne? İki temel avantajı var aslında. Bir, ekonomik dalgalanmalara karşı bir tampon görevi görüyor. İki, stratejik hamleler için, yatırımlar için ciddi bir esneklik tanıyor. Anladım. Peki şu kısa vadeli yükümlülükler meselesi, raporlarda yüksek görünüyor sanki. Evet, ilk bakışta o rakam yüksek gelebilir ama oradaki aslan payı, yani yaklaşık 1,9 milyar TL'lik kısmı ertelenmiş gelirler. Ertelenmiş gelirler. Yani müşterilerden abonelikler için peşin alınmış paralar. Bunlar ilerleyen dönemlerde gelire dönüşecek. Aslında bu gelecekteki gelir akışının bir nevi güvencesi gibi. Anladım. Yani aslında kötü bir şey değil. Tam tersi. Peki, bu sağlam mali yapı karlılığa nasıl yansıyor? O tarafta durum ne? Karlılık tarafı da olumlu genel olarak. Operasyonel karlılıkta, yani esas faaliyet karı, EFK ve FAVÖK dediğimiz metriklerde istikrarlı bir artış trendi var. Hı hı. Brüt kar marjı zaten çok yüksek, %96'nın üzerinde. Bu da yazılım işinin ne kadar ölçeklenebilir olduğunu gösteriyor bir yandan. Evet, o marjlar dikkat çekici. Peki, 2025 ilk yarısındaki o yüksek net kar artışı %300'lerde bir rakamdı sanırım. Evet, %309'luk bir artış var, 1 milyar TL'nin üzerinde bir net kar. Ama oraya biraz dikkatli bakmak lazım. Neden? Çünkü o artışın önemli bir kısmı tek seferlik bir durumdan kaynaklanıyor. Romanya'daki iştirakin konsolidasyon dışına çıkarılması ile ilgili teknik bir muhasebe kaydı var. Anladım. Yani operasyonel bir başarıdan ziyade teknik bir gelir kaydı bu. Aynen öyle. O yüzden şirketin ana işindeki, yani sürdürülebilir performansını anlamak için EFK gibi, FAVÖK gibi operasyonel karlılık göstergelerine odaklanmak daha doğru bir resim verir. Ana iş kolu sağlıklı büyüyor, o net. Tamam, bu ayrım önemliydi. Peki, sağlam finansallar ve operasyonel karlılık var dedik. Geleceğe nasıl hazırlanıyor logo? Stratejik adımlar neler? SaaS ve fintech konuşuluyor hep. Kesinlikle stratejinin merkezinde artık bu ikisi var diyebiliriz. Özellikle SaaS, yani hizmet olarak yazılım modeline geçiş çok kritik. Nasıl gidiyor o geçiş? Gayet başarılı gidiyor. Tekrarlayan gelirlerin, yani abonelik bazlı gelirlerin toplam faturalanan gelirler içindeki payı %82'ye ulaşmış. Bu müthiş bir oran. %82. Bu ne demek? Gelir kalitesi mi artıyor? Tam olarak o. Gelir kalitesi artıyor, öngörülebilirlik artıyor. Şirket için çok daha stabil, düzenli bir gelir akışı demek bu. Özellikle belirsizlik zamanlarında bu çok değerli. Hı hı. Diğer önemli başlık fintech demiştiniz. O alanda ne yapıyorlar? Fintech, logo için yeni ve heyecan verici bir büyüme alanı potansiyeli taşıyor. Şirketin on binlerce müşteriden oluşan çok geniş bir tabanı var, değil mi? Evet. İşte bu tabanı kullanarak kendi yazılımlarına entegre, yani gömülü finansal hizmetler sunmayı hedefliyorlar. Bu ne gibi hizmetler olabilir? Ödeme sistemleri falan mı? Ödeme sistemleri, belki küçük işletme kredileri, fatura finansmanı gibi şeyler olabilir. Bu şirkete gelecekte önemli bir opsiyon değeri katıyor aslında.
Henüz başlangıç aşamasında ama potansiyeli büyük. Anlıyorum. Yani mevcut işini kullanarak yeni bir alana giriyor. Bir yandan da portföyde bazı düzenlemeler var galiba. Elbah-İçar birleşmesi, Hindistan'dan çıkış gibi. Evet, o adımlarda yönetimin odaklanma ve verimliliğe verdiği önemi gösteriyor. Elba-HR insan kaynakları çözümleri sunan bir şirketleriydi. Onu logo bünyesine katıp birleştirdiler. Bu hem operasyonel sinerji sağlıyor hem de maliyet avantajı getiriyor. Hı hı. Hindistan? Hindistan'daki eski iştiraki tasfiye ettiler. Bu da kaynakların artık orası için geliştirdikleri yeni nesil SaaS ürünü Captain Biz gibi daha stratejik alanlara kaydırıldığını gösteriyor. Yani odak netleştiriliyor. Anladım. Peki tüm bu gelişmeler, bu nakit yaratma gücü, stratejik adımlar sonuçta hissedara nasıl yansıyor? Logo ana faaliyetlerinden güçlü ve düzenli nakit yaratıyor dedik ya. İşte bu nakit hem Ar-Ge'ye gidiyor ki yazılımda bu olmazsa olmaz, hem de hissedarlara değer olarak dönüyor. Nasıl dönüyor? Temettü, geri alım. İkisi de var. Düzenli temettü ödüyorlar. Mesela 2025'te hisse başına brüt 5,26 TL ödeme yapıldı. Aynı zamanda aktif bir pay geri alım programları da devam ediyor. Yani yaratılan değeri hissedarlarla paylaşıyorlar. Güzel. Peki, dinleyicilerimize soralım. Logo'nun bu dönüşümü, özellikle bu fintech vizyonu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu potansiyeli ne kadar gerçekleştirebilirler? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen. Evet, farklı görüşleri duymak ilginç olur. Ayrıca ilerleyen zamanlarda başka şirketlerin de finansal durumlarını, stratejilerini incelemeyi planlıyoruz. Özellikle sizin merak ettiğiniz, şu şirketi de bir inceleseniz dediğiniz varsa yorumlarda belirtin mutlaka. Taleplere göre şekillendirebiliriz gelecek analizleri. Ve tabii bu tür analizlerden ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz. Özetlemek gerekirse, logo yazılım gerçekten sağlam finansalları, netleşmiş bir stratejisi ve güçlü pazar konumuyla dikkat çekiyor. SaaS dönüşümü iyi gidiyor, gelir kalitesi artmış, fintech hamlesi ise önemli bir gelecek potansiyeli sunuyor. Peki, o zaman kapanışa doğru gelirken akıllarda şu kritik soru beliriyor sanki. Logo, bu iddialı fintech vizyonunu ne kadar hızlı ve ne ölçüde başarıyla hayata geçirebilecek? Yani bu yeni alan, şirketin zaten güçlü olan konumunu bambaşka bir boyuta taşıyacak mı? Yoksa uygulama zorlukları bu potansiyeli sınırlar mı? İşte bu milyon dolarlık soru. Bunun cevabını zaman ve şirketin atacağı adımlar gösterecek bize. İzleyip göreceğiz. Kesinlikle. Bugünkü derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere diyelim. Finansal kararlarınızda başarılar, bol kazançlar.